Günaydın dostlar, herkese selamlar. Bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'dayım. Sonunda gelebildik. Osmanlı'nın geldiği topraklara kadar gelebildik yani. Size birkaç bir şey öğrendim ben burada yolculukta gelirken. Onları anlatayım, hem de nasıl geldim onu anlatayım. En son Graz'daydık işte. Graz'dan bir petrol istasyonuna kadar geldim. Oradan da o gece kalmak zorunda kaldım çünkü yani çok geç işte. Neyse iyi bir noktaya gelmişim en azından. Oradan sabah kalktım. Diğer iki arkadaş gitmişti. Ondan sonra gitme sırası tabii ki bendeydi. Ben de hazırlandım, kahvaltımı yaptım falan filan derken yine saat 2'yi falan buldu yani. Neyse başladım otostopa, dedim onlar geçen de 5 saat falan beklemiş yani o gün, geçen gün. Ben dedim inşallah o kadar beklemem dedim. Yani çok uzun bir süre çünkü 5 saat. Neyse ben elimi kaldırdım bir iki kere falan filan derken bir baktım araba durdu yani. Ben de şaşırdım nasıl olduğunu. Meğerse işte orada benzinlikte oturan iki tane yine gezgin vardı. Bunlar başka. Bir çift vardı. Kız onları görmüş. Onları alsam mı acaba falan diye düşünmüş. Öyle içinden geçirirken. Ama arabasında tek kişilik bir yer vardı. Arkası düz oldu. Düzdü yani, bagajdı. O yüzden tek kişi alabiliyordu. Şansına ben otostop çekince beni aldı. Benim de öyle bir şansım oldu yani. Neyse hemen yola çıktık. Bayağı bir yağmurluydu. Belki video koymuşsam görmüşsünüzdür. Yollar bayağı yağmurluydu. Ama kız iyi sürüyordu yani arabayı. O yüzden sıkıntı olmadı. Manuel bir arabaydı. Şaşırttı beni. Arabanın motorunda da ufak tefek sıkıntılar varmış ama Allah'tan yarı yolda kalmadık yani. O iyi oldu. Sağ salim Graz'a geldik. Graz'da hala yağmur yağıyordu yani. 2-3 saat falan yağdı, akşama kadar yağdı yani. Ancak akşam biraz duruldu. Graz'dan sonra beni işte Viyana'ya biraz dışına bıraktı. Hani öyle bırak dedim ki çünkü buradan direkt geçmek istiyordum. Prag'a falan geçmek istiyorum. Yani aslında hedefim Nordkap'a gitmekti. İlk çıkış hedefim ama hem yola geç çıkmam hem Graz'da bir hafta kalmam. Futi'de 3-4 gün falan kaldım. Ondan sonra yine Belgrad'da 5 gün falan kaldım yani neredeyse. Bunlar bana çok zaman kaybettirdi ama olsun yani. En azından seyahat etmek istediğim gibi ediyorum ve kafam nerede eserse orada duruyorum. Orada dinlemek istiyorsam dinleniyorum. Gezmek istiyorsam geziyorum. O yüzden benim için bir sıkıntı olmadı yani. Ama buradan 13 şu an 2 Ağustos. Yani 14 Ağustos'ta bilet almıştım Finlandiya'ya. Buradan en azından Norveç'e varırsam benim için iyi olur yani. Artık çok fazla bir yer gezmek istemiyorum. Direkt otostopla gitmek istiyorum. Dün beklediğim yer yine biraz şehir içinde kalıyordu. Hani o yüzden alınma şeyi pek iyi değildi yani. Oranı bir kişi durdu sadece. O da zaten kısa mesafe gidiyordu. Yani aslında çözdüm gibi olayı. Ama yani haritadan bakıyorum, buluyorum yeri. Yani daha iyi yerlere gitmek için bayağı yürümem lazım. Belki bugün biraz yürürüz. Yoksa hani illaki alınıyorsun yani. İllaki birileri alıyor yani. Öyle bir alınmama gibi bir sıkıntı olmuyor genelde. Ama bekliyorsun yani. Şimdi dün akşam bir parka geldim. Size de göstereyim etrafı. Şöyle bir park. Şu ileride çocuk sesleri belki geliyordur. Orada çocuk parkı var. Ben çadırı buraya attım. Burada ateş falan yakmak yasak tabii ki. Yani güzel bir park. Yürüyüş yolları falan var. Ben bayağı beğendim. Şöyle göstereyim size de. İnsanlar akşamları hem yürüyüş yapıyor hem spor yapıyor burada. Yani gördüğünüz gibi her yerde böyle büyük kocaman parklar var yani. Şurası resmen orman gibi yani neredeyse. Dış taraflarında da böyle yürüyüş yerleri falan var. Gerçekten güzel bir yer yapmışlar. Başarılı buldum yani. Kız Avusturyalı olduğu için işte ben konuştum, biraz Almanca konuşabilir miyiz falan dedim. Birkaç bir şey sordum falan. Yanlışlarımı düzeltti. Yani o yüzden ama gelişme var yani. Burada kaldıkça gelişiyor yani. Dedim işte Osmanlı buraya falan geldi, işte ne düşünüyorsunuz falan, size tarihte ne öğrettiler gibisinden bir şeyler sordum. O dedi ki yani kahve buraya Osmanlı sayesinde geldi diyor. Osmanlı işgal etti diyor. O sayede kahveyle tanıştık diyor. Direkt aklına o geldi. Güldük hemen. Ondan sonra hani öyle bir şey yok aramızda. Hani kötü bir şey yok diyor ama bazı Viyanalılar sevmeyebiliyor diyor. Çünkü bu tarihten dolayı, ama yani artık biraz daha normal diyor. Her şey yani, kimse çok da şey yapmıyor yani. Onu düşünmüyor dedi. Öyle bir şey dedi yani. Ondan sonra işte konuyu falan açtı. Türk mahalleleri falan filan var dedi. Hatta beni bıraktığı yer bir Türk mahallesi dedi. Oradan insan yardımcı olurlar dedi. Yani Türkler burada birbirine kenetleniyor dedi. Yani böyle. Gerçi her yabancı millet hani yurt dışında birbirine destek oluyor yapmış yani. Öyle dedi. Ondan sonra bir de burada mafyalar falan varmış diyor. Rus mafyası var diyor. Çin mafyası var diyor. Bilmem, Sırp mafyası var diyor. Ondan sonra gece kulüpleri falan bunların elindeymiş. Öyle bir şey demiş. İşte o yasak şeyler falan oluyormuş diye. Anladınız siz onu. Çok detaya girmiyorum işte.
Yani mafya falan burada bile olması ilginç yani. Değişik geldi bana. İtalyan mafyası falan var dedi. Şaşırdım yani. Ama yolculuğumuz güzel geçti yani. Bir de eski videolardan hatırlayanlar olacaktı. Buraya benim şu çadır benim burasını öküz boynuzlamıştı. O yüzden yırtılmıştı. Sadece önlem amaçlı iki taraflı şey yapıştırdım. Şu gri bant var ya. Ondan yapıştırdım. Yani sadece görmek istedim ne kadar dayanacak falan diye. Bayağı bir beni götürdü. Yani o yüzden o gri banttan her zaman ben çakmanın etrafına sarıyorum. Hatta göstereyim size de. Bandı sardım böyle çakmanın etrafına. Yani bütün bant taşımıyorum ama bu kadar zaten işime görüyor. Yani çok sağlam bir bant çıktı. Markasını bilmiyorum ama zaten marketlerde falan bulursunuz yani. Mutlaka yanınıza taşıyın biraz. Dostlar, şimdi otostop çekmeye gidiyordum. Burada da gördüm. Yani her ülkede var mı bilmiyorum ama Avrupa bölgesinde. Burada görmüşken size de göstereyim. Burada plastikleri sanırım atıyorsunuz. Attığınız sayı karşılığında size belli bir fiş veriyor. O fişi de bunun karşılığı para oluyor. Mesela diyelim 4 tane attınız 1 euro veriyor atıyorum. Sallıyorum şimdi. Kaç para verdiğimi bilmiyorum. Gelip burada alışverişinizi yapabiliyorsunuz abi. Hem geri dönüşüme katkısı oluyor. Hem de bütçeye katkısı oluyor abi. İyi oluyor yani. İyi düşünmüşler. Araba çıkın aklımdan. Şu araba efsane ya. Hangi model tam bilmiyorum ama 1000 euroluk taksitle 119.000 euroya sahip olabilirsiniz abi. Ama son çıkanlardan bir tanesi. Audi RS Tron GT'miş. Sanırım elektrikli bu. Araba fiyatları yine geçerken göstereyim size yine. Nasıl olsa alamıyoruz bari. Bakalım yani. Mesela şundan Türkiye'de yok sanırım. Bu 32.000 euro, 298 euro taksitle. Yani bu 274 euro taksitle mesela. Yani burada çalışsanız rahat alabileceğiniz bir arabadan hani 200-300 euro taksitle alınabilir yani. Tabi bayağı uzun sürüyor ama hani çok koymaz yani 300 euro ayda yani. Hani geçen beni alan kız mesela dedi kira ne kadar falan dedim işte. Kira 600 euro falan dedi. Kendisi söyledi maaşında, ben sormadım. Maaşında 1800 euro falanmış. O civarda yani net cebine giren para bu. Hani 300 euro 400 euro bunları biriktirerek alabilirsin ya da artık sizin ekonominize kalmış artık, ona karışamam tabii. Ama yani araba, telefon işte o tarz şeyler almak rahat, daha rahat burada yani. Hem güzel taksitler yapmışlar hem de yani vergi aslında. Şunlar kareymiş mi? Aynı kareymişe benzettim ama. Bir daha göstermek istiyorum. Mesela bu tabelanın dibinde altında vidalar oluyor mesela sabitlemek için. İnsanları orada korumak için. Yani ucu sivri olduğu için onun üstünü plastik şeyle kapatmışlar. Kapakla. Yani böyle her şeye dikkat ediyorlar. İşçi güvenliğine, çalışma güvenliğine dikkat ediyorlar. Ben de eğitimini aldığım için gözüme çarptı, size de göstereyim dedim böyle. Şimdi Eurospar, bundan çok gördük. Burada Billa var, bir de Höfe var. Höfe mi, Hofe mi? Bu marketler büyük marketler. İleride McDonald's var. Buradan dümdüz gideceğiz. Sola döneceğiz sonra. Biraz yer var. İnşallah dururuz. Rüzgar da beni uçuruyor. Kapatayım, rüzgarın sesi fazla gelmesin. Geçerken motor fiyatlarına göstereyim bari size. Şu gümüş depolu Trump güzelmiş. Mesela Tiger 9 GT 17.395 euro. Tiger 1200 var, 24.000 euro. Speed Twin 1200 15.000 euro. Bonneville T20 14.000 euro. Bunlar tabi daha iyi motorlar olduğu için pahalı yani. Yine Bonneville 17.000 euro. Şu da egzoz sistemi hayvan gibi yapmışlar ya. Süper olmuş. Yani motor kullanan da var. Yani sizin gibi o CBF türü yok. GB'de böyle küçük hacimli motorlu kullanan az yani. Genelde hani 700 cc üstü falan kullanıyorlar ve egzozlu kullanıyorlar. Egzoz sesleri bayağı güzel, hani iyi egzoz takıyorlar üstüne, değiştiriyorlar. Orijinal stok egzozla dolaşmıyor çoğu. Yani gençler de daha çok böyle 50 cc'lik falan moped tarzı şeyler, onları kullanıyorlar. Ama adamlar tam böyle deri, yani bir kısmı, hepsi değil tabii. Tam deri tulumla falan, botla falan kullanıyor. Yani burada alım olduğu için hani imkan daha uygun olduğu için yüksek sesli motorlar daha çok görüyorum yani yolda.
Bakalım mesela amcamız Harley ile gidiyor mesela gördüğünüz gibi. Yine benzin fiyatlarını göstermeyeyim size. Buranın en meşhur yemeği ne abi? Viyana şinitzel tabii ki de. Hani eğer domuzsa 12-13 euro falan ama inek eti ise 18-19 euro civarında değişiyormuş fiyatları. Aklınızda olsun. Şimdilik böyle ama ne olur bilmem ileride. Ama orijinali inekle yapılanmış yani. İki köpekle geziyor. İkisine taksiye arkasına attı. Öyle gidecek. Alışverişini de yapmış tabi. Aslında şu tramvay benim işime yarar galiba ya. Ona mı insan lazım? Neyse yürüyerek gitmek daha iyi. Adamların sanayisi bile farklı ya. Baksanıza adam ne kadar tertemiz garaj kurmuş. Zaten büyük ihtimalle randevuyla falan alıyordur yani. İçerisi de tertemiz gözüküyor. Güzel bir yer yapmış yani abi. Buradan bildiğiniz gibi Tuna Nehri geçiyor. Danube diyorlar. Bu da bir kolu sanırım. Bayağı güzelmiş buradan. Böyle girip yüzmek istedim ama şimdi zaman yok. Devam etmek lazım. Ya yolları çok güvenli yapmışlar abi ya. Şimdi buradan biraz daha ileri yürümem lazım ama oraya yürüme yolu yok. O yüzden mecburen burada bekliyorum. Yani diğer yerlerde otostop çekmek kolaydı. Burada otostop çekme konusunda yani nokta bulmakta zorlanıyorum. Çünkü adamlar hani belli bir yere kadar yaya yolu yapmışlar. Ondan sonrasını yaya yoluna kapatmışlar. O yüzden de gidemiyorum oraya. Asıl gitmem gereken daha iyi bir yer var ama burada bekleyeceğim. Burada da bakalım alacaklar mı? Göreceğiz. Yani aslında arabalar duruyor. Ama tam gideceğim yere gitmiyorlar yani. Kısa mesafe gidiyorlar ya da şehrin içine doğru gidiyorlar. Ya kötü bir noktada bekliyorum yine. Ya da şanssızım bilmiyorum artık. Yol şöyle. Şuradan Prag'a doğru yol gidiyor ama bakalım Allah'sa gideceğiz. Dostlar şimdi şehre geldim. Bir arkadaş Krems'e gidiyordu. O yolun üstüne hatta Krems'e geçerek de beni bıraktı, şehre bıraktı. Burası da küçük bir kasaba gibi bir yer ama bakalım buradan nasıl gideceğiz. Şöyle tam bu yol Prag'a gidiyormuş ama otoban yokmuş yani. Böyle küçük bir yol, bazen tek şerit oluyor, bazen iki şerit oluyor. Şu an olduğum yer Göllersdorf'a çok yakın. Şöyle bir yer, köy gibi bir yer ya, aynı. Şöyle bir kilise falan var. Evler var, etrafı hep tarla ama. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası da çok büyük bir şey değil yani, çok büyük bir petrol istasyonu değil. Dururlar mı bilmiyorum yani. Şu beni araba alacak mı derken adam beni aldı Allah'tan. Son arabadaki adam, gördüğünüz adam beni aldı şanslı. Hani elimi kaldırır kalmaz araba geldi. Şanslıydım herhalde. Ama az bir mesafe geldik. Şuraya kadar geldik. Olsun, yine en azından ilerlemiş olduk yani. Böyle çeke gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi dostlar bütün yolu çekip sizi canınızı sıkmak istemiyorum tabii. Ama ne olduğunu anlatayım. Şimdi ben ana yoldan devam ediyordum. Bir abla dedi ki seni alayım dedi ama başka ana yol değil de ara yollar var Prag'dan. Oraya getirdi inşallah. Yani burada da Prag yazıyor ama ana yol değil. Bakalım inşallah buradan buluruz. Şu an şeye geçtik yani. Sınırı geçtim. Zaten sınır diye bir şey yoktu hiç. Şu an Çek Cumhuriyeti'ndeyiz yani. Ama hangi ismini bilmiyorum. Söyledi ismini ama şehrin ismini bilmiyorum maalesef. Şöyle görüyorsunuz plakarda hep CZ yazıyor zaten. Abi siz olun. Ana yoldan ayrılmayın yani. O yol güzeldi. Orayı bırakmayacaktık baba. Kötü yola düştük. Ya burası biraz daha şimdi şehir içi oldu. Orası direkt Çek'e gidiyordu. Burası da gidiyor ama o yol daha iyiydi bence. Neyse size şu evleri göstereyim. Şu evler çok güzel. Ormanın içine tam. Şunlar da posta kutusu galiba. Bilen varsa alta yoruma yazsın. Tam ne olduğunu anlayamadım. Kanalı beğenip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tschüss.